Selam. Sahih Buhari ve Müslim sahih mi diye yazdığım bir makale. 25 Nisan 2021'de yazmışım. Uzun bir makale, baştan söyleyeyim. Gerçeği bilmek neyi değiştirir diye başlıyorum. Cevabı da vermişim: her şeyi. Gerçek sizi sadece özgürleştirmez, değiştirir, dönüştürür ve bir daha sizi kimse kandıramaz. İmam Ali der ki, ilimler hazinedir ve anahtarı da soru sormaktır. Başka yerde de der ki, kalpler kilitlidir ve o kilidin anahtarı da soru sormaktır. Ama doğru soru. Önce bilmelisiniz ki soru sorabilirsiniz. Yani bilen soru sorar, bilmeyen değil, bilen soru sorabilir. Ve neden hakikat önemlidir? Çünkü yalan toprağı üzerine hiçbir yapı tutmaz ve tutmamıştır da. Siz hakikati bilmelisiniz ki yıkmalısınız o harabeyi. Ancak o zaman yeniden inşa edebilirsiniz. Bir olayda zehrin nerede akıtıldığını görmelisiniz. Yanlışın nerede doğduğunu bilmelisiniz ki düzeltebilirsiniz. O hangi yaradır ki sürekli kanıyor ve niye iyileşmiyor? Doğru soru budur. Önce sorunu bulmalısınız, yoksa problemi asla çözemezsiniz ve bunun başka hiçbir yolu yok. Gerçek şu ki şu an İslam dünyası bid'atler denizinde kaybolmuştur. Müslümanlar ve kendilerini Müslüman sananlar ve onları kullananlar. Soru önemli dedim, tamam, ama bugün ne soruluyor? Şia mısın, Sünni misin, Alevi misin, Caferi misin? Geçenlerde biri bana Aleviler İlknur adını vermez, siz sonradan mı Alevi oldunuz diye sordu. Instagram'da yazmış. Merak. Aslında bence sıkıntı yok. İstediğinizi diyebilirsiniz. Alevi deyin, Aleviyimdir. Evet, sonradan oldu bu. Geç olsun, hani güç olmasın. Caferi deyin, İmam Caferciyimdir. Hüseyini deyin, o da çok olur. Çok da güzel olur hem de. Ne bileyim, ehli sünnet deyin. Gerçek ehli sünnet ama herkesin sünnetini katıp öyle çorba yapmadan. Ehli beyt yolundadır deyin, öyleyimdir. Ali taraftarı deyin. Çok da severim bu tabiri. Evet, sağlam Ali taraftarıyımdır. Muhammedi deyin, o da çok şık olur. Ama sakın bana bu müşrik münafık tayfanın, Emevilerin çakma İslam'ından bahsetmeyin. Hak'tan bahsedin ama batıl demeyin, aman aman diyorum. Fakat bence yine de bu kadar karmaşaya çok gerek yok. Müslümin, müminin aslı budur. Aslında düşünüyorum da iyi bir Müslüman olmaya çalışıyorum demek çok mu zor? Zor galiba. Nedir ki aslında? Hani iyi insan olabilmektir bütün mesele. Bakın, İslam'da mezhep yoktur. Ama yazık ki bugün birileri mezhebini korumak için dinini yok ediyor. Acımasızca, kalleşçe İslam katlediliyor. Paramparça oldu. Ya bırakın kim yalan söylediyse ortaya çıksın. Bırakın kim kalleşlik ettiyse bilinsin. Hakikatten niye korkuyorsunuz? Hakikatten korkulmaz. Bilin. Bilmekten daha güzeli var mı? Zümer 9'da ne der? Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Geçen seneydi galiba, hatırlamıyorum tam. Bir yazıydı. Biri bir soru sordu. Ben bir şey yazdım. Sonra bir başkası Ömer bin Hattab'la ilgili yazdığım şeyden dolayı bana çok bozulmuş. Nasıl savaştan kaçtı diyorsunuz? Hazreti Ömer kafirlere karşı çok şiddetli ayeti onun için falan filan. Uydurmayın demiştim. Keza bir savaş başarısı da yoktur Halife Ömer'in. Hani sır değildir bu. Bir tane teke tek dövüştüğü isim bulamazsınız hiçbir savaşta. Her savaşa da katılmamıştır. Ayrıca çıkmadı hiç. Ayrıca olmayabilir de. Hayır, kaçmışsa kaçmış. Siz niye üzerinize alındınız? Müslim ve Buhari bile yazdı bunu. Halife Ömer 2 defa savaş meydanından geriye dönüp kaçtı. Bunu demiştir yani. Sonra bir anda kayboldu soru soran arkadaş. Bazıları var öyle böyle, aman Buhari, aman Müslim dendi mi akan sular duruyor. Kim bunlar ya? Kim yani?
Bu adamların yazdıklarını nasıl Kur'an-ı Kerim'den üstün tutarsınız? Hadisi Kur'an'dan üstün tutmak nedir? Oysa ki geçen gün yazmıştım. O halde Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra hangi hadise inanacaklar? Üstelik Hazreti Muhammed Mustafa'nın sözüdür. Benden bir hadis naklettiklerinde onu Kur'an'a sunun. Uyarsa kabullenin, uymazsa alın duvara vurun. Bu kadar. Şimdi madem konu açıldı, o zaman bakalım ne kadar sahih bu hadisçiler. Öyle deniyor ya, Sahih Buhari, Sahih Buhari. Gerçek, yani hiç şüpheye mahal vermiyor. Bakalım ne kadar sahihmiş. Test edelim yani. Kur'an'a sunalım. Uymazsa duvara vururuz. Hatta Ebu Hureyre'den masallar başlayalım. Ebu Hureyre'yi karakterize edeceğim. Herhalde Kabe'nin oğlu 3'te öyle bir planım vardı, bakalım. Bu yalancı kedici Ebu Hureyre Yahudidir. Eski Yahudi mitlerini çok iyi bilir yani. İslam'a nasıl sokuldu bunlar? Şöyle, sahih dediğiniz Buhariler, Müslimler vasıtasıyla. Hatta çok meşhur bir hikayesi vardır. Beni İsrail arasında şöyle bir adet vardı. Herkes hep birlikte avret mahallini kapatmaksızın suya girip kendilerini yıkıyorlardı. Ve aynı zamanda birbirlerinin avret yerlerine de bakıyorlardı. Böyle bir davranış onların arasında ayıp sayılmıyordu. Fakat Hazreti Musa, kimse onun avret yerini görmemesi için tek başına suya dalıyordu. Beni İsrail, Hazreti Musa'nın bu tavrına karşı şöyle diyordu. Hazreti Musa'nın tek başına yıkanması ve bizden uzaklaşmasının sebebi bedeninde bir noksanlık ve fıtık olduğundan dolayıdır. İşte bundan dolayı bizim onu görmemizi istemiyor. Bir gün Hazreti Musa yıkanmak için bir suyun kenarına gitti. Elbiselerini çıkarıp bir taşın üzerine bıraktı ve suya daldı. Taş Hazreti Musa'nın elbisesiyle birlikte firar etti. Musa da onun peşine koyulup "Ey taş elbisem, ey taş elbisem, elbisemi nereye götürüyorsun?" diyordu. Nihayet Beni İsrail Hazreti Musa'nın avret yerine baktılar. Allah'a andolsun Musa'nın bir noksanlığı yoktur dediler. Bu esnada taş yerinde durdu. Hazreti Musa elbiselerini aldı. Daha sonra Hazreti Musa taşı dövmeye başladı. Öyle ki taş 6 veya 7 defa inledi. Şimdi bu Sahih Buhari'nin Usul kitabının bir babında, aynı şekilde Sahih Müslim'in de 2. cüzünde yer alıyor. Bunları yazmışlar yani. Şöyle bir hikayesi daha var. Ölüm meleği Hazreti Musa'nın yanına gelerek Rabbinin davetini icabet et dedi. Musa ölüm meleğinin gözüne bir tokat vurarak onun gözünü çıkardı. Melek Rabbine dönüp şöyle dedi. Beni ölmeyi istemeyen bir kuluna doğru gönderdin. O da vurup gözümü çıkardı. Allah-u Teala meleğin gözünü kendisine çevirip şöyle buyurdu. Kulumun yanına dönme de ki dünya hayatını mı istiyorsun? Öyleyse elini öküzün beline koy. Eline ne kadar kıl çıkarsa onun sayısınca yaşayacaksın. Yine bu Sahih-i Buhari'den ve Sahih-i Müslim'den, hatta Ahmet bin Hanbel de almış Ebu Hureyre'den bunu. Örnekler çok. Bu kadar masaldan sonra şunu da yazayım da biraz soluklanalım. Adamın biri Hazreti Ali'ye sorar. Allah'a ibadet ettiğinde onu görüyor musun? Hazreti Ali der ki, görmediğim Rabbe itaat etmem. Nasıl görüyorsun dediğinde adam, gözler onu göremez fakat kalpler iman nuruyla onu görmekteler. Şimdi devam edebilirim. Konu yaratılış. Buhari şöyle yazmış. Hazreti Adem ile Hazreti Musa karşılıklı konuştular. Musa ona dedi ki, ey Adem, sen bizim babamızsın. Bizleri hüsrana uğratıp cennetten çıkardın. Adem de dedi ki, ey Musa, Allah seni kelamına seçti ve eliyle şansa yazdı.
Şimdi Allah'ın beni yaratmadan 40 yıl önce yarattığı şeyden dolayı beni mi kınıyorsun? Böylece Adem 3 kez delil getirerek Musa'yı yendi. Müslim ise diyor ki, İçinizden her birinin yaratılışı anasının karnında 40 günde toplanır. 40 gün sonra kan pıhtısıdır. Sonra 40 gün sonra et parçasıdır. Sonra melek gönderilir ve ona ruhu üfler. Sonra o meleğe bu adamla ilgili 4 şeyi, rızkını, ecelini, amelini ve saadete erenlerden olup olmayacağını yazması emrolunur. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a andolsun ki içinizden bazıları cennet ehlinin amelini yapar ve cennetle onun arasında bir dirsek uzunluğundan fazla ara kalmaz. Ama kitabın takdiri ona cehennem ehlinin işlerini yapıp cehenneme gider. Bazılarınız ise cehennem ehlinin işlerini yapıp onunla cehennem arasına bir dirsek uzunluğundan fazla ara kalmaz. Ama kitabın takdiri ona cennet ehlinin işlerini yaparak cennete gider. Yine Sahih-i Buhari'nin Kader kitabından, aynı şekilde Sahih-i Müslim'de de yer alıyor. Aşağı yukarı aynıdır zaten ikisi. Pekala, Kur'an'a sunalım. Hakikaten böyle midir acaba diye. Kehf 29. Ve de ki o Kur'an Rabbinizden hak ve gerçek olarak inmiştir. İsteyen iman eder, isteyen kafir olur. Ya da Bakara 256'ya bakalım. Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. Hatta Zilzal 8'e bakalım. Kim zerre miktarı hayır yaparsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlerse onu görür. Ve Gâşiye 22. Sen sadece hatırlatıcısın. Onlar üzerinde zorlayıcı değilsin. Hiç kesmeden devam edelim. Müslim şöyle yazmış. Ayşe binti Ebu Bekir'den. Resulullah bir gün Ensar'dan bir çocuğun cenazesine çağrıldı. Ben de dedim ki ey Resulullah, ne mutlu ki o çocuk cennetin serçelerinden biridir. Hiçbir günah işlememiştir. O da bana dedi ki belli olmayabilir Ayşe. Allah bazılarını cennet için yaratılmıştır. Bazılarını da babalarının sülbündeyken cehennem için yaratılmışlardır. Buhari ise şöyle anlatıyor. Birisi Resulullah'a soruyor. Cennet ehli ve cehennem ehli ayırt edilebilir mi? O da diyor ki evet. Adam da diyor ki öyleyse niçin insanlar amel edip çaba harcarlar? Resulullah da diyor ki herkes yaratıldığı veya kendine kolaylaştırıldığı şeye göre amel eder. Sahih Müslim ve Sahih Buhari. Peki Kur'an ne diyor? Yunus 44. Allah halka zulmetmez ama halk kendi nefislerine zulmeder. Nisa 40. Doğrusu Allah bir zerre dahi zulmetmez. Kehf 5. Ve Rabbin hiç kimseye zulmetmez. Ali İmran 117. Allah asla onlara zulmetmedi ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlar. Tövbe 70. Ankebut 40. Rum 9. Biz onlara zulmetmedik. Onların kendileri zalimdirler. Davetmedi. Şimdi konu Allah. Buhari ve Müslim şöyle anlatıyor. Allah kullarına görünecek. Tıpkı 14. gecesinde ayı gördükleri gibi onu görecekler diyor. Yine bir başka yerde Allah her gece dünyanın semasına iner deniyor. Yine bir başka yerde ayağını cehennem koymasıyla cehennem dolacak diyor. Yine bir başka yerde müminler tanısın diye ayağını ona gösterecek. Allah'ın 2 eli, 2 ayağı, 5 parmağı vardır. Birinci parmağına gökleri, ikinci parmağına yerleri, üçüncü parmağına ağaçları, dördüncü parmağına toprağı ve suyu, 5. parmağına diğer varlıkları koymuştur. Allah'ın yaşadığı bir ev vardır. Hazreti Muhammed oraya girmek için 3 kez izin alır. Yine bu Sahih Buhari, Sahih Müslim. Biz yine Kur'an-ı Kerim'e bakalım. En'am 103. Gözler onu göremez. Şura 11. Hiçbir şey ona benzemez. Araf 143. Ve Musa Allah'ı görmek isteyince Allahu Teala şöyle buyurdu. Beni asla göremezsin.
Şimdi ne yapıyoruz? Alıp bunların hepsini duvara vuruyoruz. Bu sahih denen uyduruk hadisleri. Peki Allah nasıl tanımlanır? Mühim olan o. Ne diyor İmam Ali? Muazzam bu yalnız. Hamd Allah'a ki övenler onu layıkıyla övemezler. Nimetlerini sayıp dökenler onları söyleyip bitiremezler. Çalışıp çabalayanlar hakkını eda edemezler. Öyle bir mabuttur ki derin düşünceler onu idrak edemez. Akıl fikir denizine dalanlar zatının künhüne eremez. Bir sınır yoktur ki sıfatını sınırlayabilsin. Bir vasıf yaratılmamıştır ki zatına layık bulunsun. Yoktur ona sayılı bir an, yoktur onun için ertelenmiş bir zaman. Çok uzun bu. Nehcül Belaga'da var. Merak edenler okusun. Bir tanım daha vereceğim. O da Hüseyin bin Hamdan el-Hasibi'dir. Kafir denen adamlardan bu. Bu müşrik, münafık, Emevi, Abbasi tayfasının uyduruk İslamcılarının zındık, münafık falan filan ilan ettiği. Bu masalları din diye yutturan Zibidilerin kötülediği adam nasıl tabir etmiş bakın, hayran olursunuz. Ben ilk okuduğumda içim titredi. Karanlıkların nurunu kapatamadığı, bütün mekanların gücünü kuşatamadığı, ululuğunun özünde madenlerin azalmadığı, hükümdarlığının sınırı olmayan odur. Şekle girmeyen ilk, yaratılamayan son, öncesizliği ve sonsuzluğunda ebedi, uluyetinde baki olan, yarattıklarına şahit olan, hikmetinin güzel tedbiriyle yaratılmışları yaratan, cisimlerle, şahsiyetlerle, biçimlerle, ruhlarla değişken ve değişmeyen, benzeşen ve benzeşmeyen suretlerle onları var eden odur diyor yani. Çok uzun bu da. Merak edenler El Hidayetül Kübra'dan okusun. Muazzamdır. Şimdi nereden nereye geleceğim? Adetimizdir bu. Oradan oraya atlarız. Bilenler bilir de yeniler biraz şaşırıyor olabilir tabii. Ya Sultan Selim ne kadar bilirsiniz bilmem. Çok detaya girmeyeceğim ama kısa bir şeyler söylemek isterim. Mesela annesi kimdir Sultan Selim'in? Gülbahar Hatun. Ayşe Hatun da diyen var bu arada. Nedir soyu sopu aslı bu kadının? İşte birileri diyor ki Dulkadiroğullarından gelir. Birileri diyor ki cariyeydi. Birileri diyor ki Trabzon'da bir Rum papazın kızıydı falan filan. Ben de size başka bir şey söyleyeyim o zaman. Adı Leona. Nesebi Yahudi. Kökü Hayber'e kadar gider. En büyük özelliği Hazreti Ali düşmanlığı. Ne kadar tanıdık değil mi? Neyse bir mektup yazdığı rivayet edilir, oğluna bir vasiyet. Alevilere vergileri arttır, eziyet et, dışla, uymayana terk-o iman diyerek fişle. Ali'nin ecdadımıza yaptığı zulmün intikamını sen alacaksın. Burada terk-o iman ne demek? İmanını terk etmiş, bırakmış demek. Bak şimdi. Terk-o iman, Türkmen. Çok enteresan. Hani Alevilere inançsız, kafir, zındık vesaire denir ya. Ama kökü nereye kadar gidiyor? İmansız, imanını terk etmiş. Bunları söyleyenler kimler peki? Çok imanlılar. Yani müşrik, münafık tayfanın izinden gidenler. Ya Hazreti Ali'ye bile dediler bunları ataları. Namaz kıldığını görmedik diyeni var. Hazreti Hasan'a, Hazreti Ebu Talib'e ne iftiralar, ne yalanlar. İşleri bu. Çamurat izi kalsın ve becerdiler de. Fakat şunu da söyleyeyim. Allah zalime bir müddet verdi diye hesaba çekilmeyecekler mi sanırlar? Aslında Osmanlı tarihine girmek istemiyorum. Ama bunu da söyleyip geçeceğim. Hani Osman mesela. Acaba o Osman mı sahiden yoksa Ataman mıydı? Yani Osmanlı Beyliği mi yoksa Ataman Beyliği mi aslı? Hani Ataman oğulları. Şimdi Osmanlı Devleti'nin ilk adı neydi? Devlet-i Aliye. Ali. Kabusunuz biliyorum ama gene Ali. Yok yapacak bir şey. Onlar Osmanlı ilk kuruluş
gerçek İslam'dan gelir. Moğollarda da öyleydi. Bu müşrik münafık Emevi tayfasının uydurma çakma İslam'ından değil. O bozuk suretteki karanlıktan, kötülükten değil, ışıktan, nurdan, iyilikten, özden, kaynaktan, Kur'an-ı Kerim'in gerçek mesajından, manasından. Onlar İslam'ı Muhammed Mustafa ve İmam Ali ve diğer Ehl-i Beyt imamlarından bildiler, öğrendiler. Kuteybelerin, Yazid bin Muhalleblerin bin vahşetiyle değil. Orada zaten pek yoktur Türklerden İslam'a geçen. Talkan, Emeviler bir de yazdım bunları. Kuteybe yaptırdığı Merv Camii'nde cuma namazı kılanları altın dağıtırdı. Rüşvetle adam toplardı yani. Hakikaten de doldu taştı cami yani. İnsan budur. Unutan demek biliyorsunuz insan. Unutur hakkı, hakikati, verdiği sözü, ettiği yemini, ahdini. Yani çürükse kökü insanın dinini de satar, imanını da. Her halt beklenir yani. Neyse tabii bunlar uyanık sandık kendini, altınlar falan filan. Kuteybe aptal mı arkadaş? Sana altın saçacak değil ya sonsuza kadar. Bir veriyorsa 1000 alacaktır. Bilmeliydiniz ama bilemediler. Çok sürmedi zaten, bu Arap ailelerini getirtti. Yerleştirdi bunların evine. Sonra bin pişman oldular da iş işten geçti. Daha çok Suudlar ve Farsiler İslam'a geçmiştir büyük kalabalıklar olarak. Yani Türkler Ebu Müslim Horasanilerden ve sonrakilerden sonra bildiler, öğrendiler. Mesela Moğol paralarında ne yazar? La ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Aliyun Veliyullah. Hani geçenlerde yazmıştım, bazı çakallar parantez açıp Aliyun Veliyullah Allah dostu demek. Ali Allah dostu demek yazıyorlar. Komedi yani. Yani gerçekten trajik bir komedi. Kim bunlar? O bahsettiğim bu müşrik münafık tayfanın zamane temsilcileri bunlar. Torunları yani. O yüzden atalarına bayılırlar yani. Hazret Muaviye derler. Hazret Yezid derler. Mervan babamız falan filan. Ya Amr bin As Efendimiz var diyen var ya. Amr bin As Efendimiz. Daha ne diyeyim ben yani. Yani başları sıkıştı mı çırılçıplak kaçacaklar yani. Bunların pisliklerini, yalan tarihlerini kapatacağız diye heva aldılar. Olmuyor. İşte hakikat fışkırıyor bir yerlerden. Neyse, ne diyordum? Yavuz Sultan Selim'in katliamlarını yazmayayım şimdi, sayfalar tutar. Ben size Yeniçeri yeminini yazayım. Mesela gerçekler demine, pir gayretine, ya Ali hu. Mesela ey Muaviye ümmeti, ey düşmanı Muhammed'i, siz küfrani, biz şükrani, siz bir taraf, biz bir taraf. Sonra tabii değişti işler. Medine'den oradan buradan gelen getirilen abiler gerçek İslam'ı silip Muaviye İslam'ını monte ettiler. Birkaç katliam, işkence işte bildik. Hasat, devşirme operasyonu, zulümler, zorlamalar, onlar hep çok tanıdık. Oldu ama becerdiler. Sultanlar bayılır bu işe. Siyaset ve din adamı bütündür. Başları sıkıştı mı bir fetva isterler. Katli vaciptir dedim öyle. Hüküm varken hüküm mü çıkartmadılar? Ayet varken uydurma hadislerle mi kandırmadılar? Neler. Kaç kişi bilir Hanefilik mezhebini kuran Ebu Hanife değildir diye? Kaç kişi? Ebu Yusuf'tur. Ebu Hanife'nin talebesidir. Ebu Hanife hapse tıkıldığında bu talebesi sistemi kurmuştur. Bu artık devlet mezhebi oldu denmiştir. Hocası hapiste, bu başkadı ilan edilmiştir. Biraz daha evvele gidelim. Filmi geri saralım yani. Ebu Hanife kimin talebesidir? İmam Cafer Sadık'ın, ama kovulmuştur okuldan. Bizzat İmam Cafer Sadık tarafından hem de. Bu konu çok bilinmez, pek konuşmazlar. İşlerine de gelmez aslında.
Neden kovulmuştur ben söyleyeyim. Kendisine verilen bilgilere sadık kalmadığından ve kibrinden dolayı. Bir bilenme de vardır. Bu sebepten dolayı İmam Cafer Sadık'a bir düşmanlık hatta. İçtihatları, hükümleri terstir daha sonraları. Ama Hazreti Zeyd'in kıyamına Ebu Hanife destek de vermiştir. Ve demiştir ki deden Hazreti Peygamber için Bedir ne demekse bu kıyam da senin için öyledir. Bu Emevi zalimlerine sana gelip yardım edemiyorum falan filan diye talebeleriyle 1000 dirhem göndermiştir yardım olarak. Sonrası karışık biraz, çok karmaşık. Tam Emeviler yıkılıyor, Abbasiler kuruluyor filan. Çok uzun mevzu. İleride yazarım onları da. Son şunu söyleyeyim. İmam-ı Azam Hazret Ali'nin lakabıdır. Ona aittir biliyorsunuz. Peki bu lakabı neden Ebu Hanife'ye verdiler hiç düşündünüz mü? Çünkü başka bir silsile çıkarttılar. Ehl-i Beyt imamlarını ve dahi Hazreti Ali bile siliyorlar yani. Bu Sultan Mansur tarihin gelmiş geçmiş en sinsi, en kalleş, en kahpe adamlarından biridir. Bu Mansur zalimi İmam Cafer Sadık'ı hep yok saydı. Kufe'deki okul yıkıldı, talebeler katledildi, imam zehirlenerek öldürüldü. Velhasıl sonradan Ebu Hanife'yi büyük imam ilan ettiler. Ama hapiste de öldürdüler. Toparlarsam Ebu Hanife der ki o 2 yıl olmasaydı Numan helak olmuştu. O 2 yıl İmam Cafer Sadık'ın okulundaki zamanı. Yani o ilmi düşünün. Ya hak tarafındasınızdır ya batıl. Ya aydınlıktır yolunuz ya karanlık. Ya görürsünüz ya körsünüzdür. Budur. Ortası asla yoktur. Ya da yalancı kedici Ebu Hureyre gibi olursunuz. Ali'nin arkasında namaz kılınır ama Muaviye'nin de pilavı yağlıdır dersiniz. Şunu da asla unutmayınız. İnsan korktuğu bir şeyi asla sevemez. Sevemez. O yüzden de tüm bu zalim sultanlar, firavunlar falanlar filanlar kendilerinden korkulsun istediler. İstedikleri tarihe yazdırdılar. Öyledir, tarihi kazananlar yazar, zalimler. Taberi dediğiniz adam bu Abbasi sultanları ne istiyorsa yazdı, çizdi. Ne istiyorlarsa değiştirdi, sildi, etti. Ne dümenler çevirdi yani. Hepsinden ne paralar aldı ki sırf 869 yılında 3 halife değişti düşünün. Bu Abbasi sultanları da ayrı bir cinstir. Onlar da utanmadan kendilerine Allah'ın sıfatlarını verdiler. Allah'ın gölgesi, yeryüzündeki halifesi yaptılar kendilerini. Bu Muaviye'nin peşinden gidiyorlar. O ilk kullanan oydu. Zilullah dedirtti kendine. El-Mutasım billah mesela. El-Mutaz billah. El-Mustahin billah. El-Muktadir billah ve vesaire vesaire. Ve İnsanları yarattıkları dinle kullanıp işlerine güçlerine baktılar. Fakat çok kısa sürmüştür. Hepsi öldürüldü, birbirlerini yok ettiler. Samaralı Türk generaller canlarını okudu bunların. Beğenmediklerini darbeyle indirdi, zindana attı. Kimilerini öldürdüler falan filan. Peçeli'yi okuyanlar bilir. Orada bayağı bir yazdım her şeyi. Velhasıl sefaları kısa sürdü. Ama geride bıraktıkları acılar büyüktü. Yazık ki Emevilerin kurduğu tezgahı devireceğiz dediler ama en başında olmadı. Doymazlar çünkü. Aç göz asla doymaz. Doymadılar da. Altın, kan, vahşet. Hani ne oldu peki? Kazık mı çaktınız dünyaya? Geberip gittiniz işte. Aslında dünya zaten pek matah bir yerde değil. Alçak demek, alçaltılmış yer, arz, düşük, sahte, geçici. İmam Ali defalarca söylemiştir, defalarca demiştir ki kanmayın dünyaya, dünya malına. Burası sınav yeri, aldanmayın ona. Velhasıl gözlerinizi açmanız gerekir. Hakikatten korkmayın.
Çalışın, çabalayın, öğrenin ve bilenlerden olun. İmam Ali, 2 günü eşit geçiren insan hüsrandadır der. Kendi ilmini her gün arttırmayan eksilmiştir. Kimin ilmi artacağı yerde eksiliyorsa ölüm onun için daha hayırlıdır. Ve bu mezhepçilere de çok takılmayın. Ne diyorlar? 4 hak mezhep. Bir ara o zamanları da yazarım. Bu mezhep kurucular birbiriyle kavga ederken talebeleri birbirini nasıl bıçaklayıp öldürdü. Yani başka zaman artık. Ama sorun. Bir, şunu sorun. Hazreti Muhammed Mustafa hangi mezhebe tabiydi? 2. Kur'an ve peygamber bir şeyleri eksik bıraktı da bu mezheplerin reisleri mi bu eksikleri tamamladı? İnsan az utanır. Kur'an tahrif edilemez, mahfuzdur, kemaldir diye bas bas bağıracaksın. Sonra mezheple eksiği tamamlayacaksın. Allah akıl fikir versin, bilmiyorum. Hazreti Muhammed Mustafa'ya eksik isnat edilemez. Kur'an'da Hazreti Muhammed Mustafa'ya ne dedi Yaradan? Enneke lakluhukin azim. Yani sen yüce bir yaratılansın. Kalem 4. Şunu asla unutmayınız. Kur'an'da peygamberlere verilen nasihatler onlara değil insanoğluna verilmiştir. Kur'an'da nazil olan her nasihat, her eksik, her hata peygambere değil insana nazil olmuştur. Allah tarafından yüce olarak nitelendirilen varlıkta eksik olmaz. Eksik bize özgüdür. Ve Kur'an sembollerle anlatılmıştır o da anlayana ve çoğu ayette kızım sana söylüyorum gelinim sen anladır yani. Ve Kur'an'ın sembollerini kavrayabilmek için de insanın önce kalp gözünü açması gerekir. Nasıl olur bu? 2 şekilde. 1. Eğitilmiş vicdanın yönlendirdiği kamil akılla. 2. Eğitimli vicdanla tedrisatı yapılmış ve öğrenilmiş pozitif bilim ve üstündeki metafizikle. Son olarak benim en çok sevdiğim ayetlerden biri Al-Hac 46. Ve inneha la tahma al-absan velakin tahma al-kulubellezi fis-sudur. Yani diyor ki kör olan gözler değil, göğsün içindeki kalplerdir. Vesselam.